Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün günlerden cuma. Hepinize hayırlı uğurlu cumalar olsun arkadaşlar. Tarih 16 Şubat 2024 senesindeyiz. Bugünkü konumuz ev hanımları daha kolay emekli olabilecek. Güzel bir haber geldi Türkiye'den. Onun için hiç beklemeden arkadaşlar yayına girmek istiyorum. Değerli vaktinizi almak istemiyorum daha fazla. Sonuna kadar izlerseniz bütün şartları da öğrenmiş olacaksınız. Ev hanımları emekli olmak için neler yapması lazım? Neleri uygulamaları lazım? Hepsi bu haberde, sonuna kadar izleyin lütfen. Video hoşunuza giderse bir like verin. Düşündüğünüzü tabii ki yorumlarda yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız, abone de olursanız ben şahsen Murat Bozdoğan gurur duyarım ve şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hemen yayına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ev hanımları emeklilik şartı neler, nasıl olacak? Ev hanımlarına emeklilik için çalışmaların başlatıldığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına 1/3 prim desteği verileceğini açıkladı. Ev hanımları SGK başvurusu yaparak isteğe bağlı sigortalı olabiliyor, ancak mevcut düzenleme ile primin 1/3'ünü devlet karşılayacak. İş yerlerinde çalışan ve primleri işletme sahibi tarafından ödenen çalışan ve emeklilik hakkında yararlananlar gibi ev hanımları da emekli hakkında yararlanabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ile ev hanımları emekli olabilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına 1/3 prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık açıklaması yaptı. Ev hanımlarına emeklilik desteği. Ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliği ile ilgili düzenleme hazırlıklarına yönelik soru üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları söyledi. Ev kadınlarına 1/3 prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında yükümlü olunan primin 1/3'inin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü ve biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacağını ve özellikle vurgulamak isterim. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz hem alandaki sendikalarımızdan, kadın örgütlerimizden ve birçok kuruluştan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Ondan sonra belirli bir noktaya getireceğiz. Daha sonra da ortaya çıkan tabloyu Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileriyle bir araya gelerek bunu da hayata geçireceğiz. Ancak bu uzun erimli bir çalışma olduğu için hedefimiz orta vadede bunu uygulamaya aktarmak olacak. Ev hanımları mevcut durumda sigorta sistemine girip emekli olabiliyor. Düzenleme ile birlikte primin 1/3'ünü devlet karşılayacak. Bu destek asgari ücret ile sınırlı olacak. Ev hanımlarının isteğe bağlı sigortalılık şartları. Ev kadınların isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için aranan şartlar şunlardır. Arkadaşlar bunlar yapılması lazım. Bu iki nokta en mühim nokta bu haberde. İlk şart 18 yaşından büyük olmaları ve başka bir yerde çalışmamaları. Yani başka bir yerde çalışmayacak. Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, örgü, dantel, nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma, çiçek gibi el sanatlarını da evde kendi imkanlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları gerekiyor. Başvuru şartları nelerdir? Bu da çok mühim bir nokta. İlk olarak vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadığına dair yazı alınıyor. Ardından isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi doldurarak kimlik fotokopisi ile başvuru yapılıyor. Başvurunun ardından ev hanımlarının sigorta başlangıç tarihi, isteğe bağlı sigortalılık başvuru tarihi takip eden günden itibaren başlatılıyor. Primler belirlenirken vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınların kendileri tarafından belirlenecek kazancın %32 oranında prim ödenecek.
Prim ödemesinin %20'si malullik, yaşlılık, emeklilik ve ölüm sigortası, %12'si ise genel sağlık sigortasından oluşmaktadır. Peki ne zaman emekli olacaklar? Pardon. Emeklilik için kadın sigortalılar Bağkur kapsamında 9.000 gün prim ödemek zorundalar. Emeklilik için diğer şartlar için çalışmalar devam etmekte. Örneğin ev hanımlarının emekli olabilmesi için 58 yaşını doldurmaları gerekiyor. Öte yandan emekli olmadan önceki son 3,5 yılda bir iş yerinde işçi olarak çalışmış olan kadınlar 9.000 gün değil de 7.200 gün üzerinden emekli olma şansına sahip. Arkadaşlar bu gene tekrar bir kolaylılık. Öte yandan emekli olmadan önceki son 3,5 yılda bir iş yerinde işçi olarak çalışmışsanız 9.000 gün değil 7.200 güne düşmüş oluyor. O zaman emekli olma imkanınız var. Şimdi bu haber bize sözcü.com.tr'den geldi. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli haber için. Arkadaşlar şimdi tabii ki beni Avrupa'dan seyreden çok arkadaşlarımız, gurbetçilerimiz, vatandaşlarımız olduğu için İsviçre'de şöyle ev hanımları kocası çalıştığı zaman otomatikmen onun emekliliğinden yararlanıyor. Çünkü ev hanımı olduğu için evde tabii çocuk baktığı sürece oradan yararlanıyor. İsviçre'de biliyorsunuz çeşitli türlü emeklilik sigortaları var. Birisi AAV, birisi Pensionskasse. Bunun ikisinden de yararlanıyor. Şimdi sizler beni Almanya'dan seyrediyorsanız, Hollanda'dan, Belçika'dan, Danimarka'dan tabii ki bana da yorumlarda yazarsanız, bizler de öğrenirsek, mesela beni de ilgilendiriyor. İngiltere'de mesela nasıl oluyor? Danimarka'da bu işler nasıl? Kurallar, kanunlar nasıl? Almanya'nın şartları nelerdir? Diyelim ki şöyle bir örnek vereyim. İsviçre'de bir hanımefendi evlendi, çoluğu çocuğu oldu, çocuklar büyüdü ama bu hanımefendi hiç çalışmadı. Hiç çalışmasa da 65 yaşına gelince, şimdi 64, yeni 65 oldu. Yeni kanunen 65 yaşından sonra az da olsa o hanımefendiye bir emeklilik bağlanıyor. Hiç çalışmasıysa ama evli olması lazım, ev hanımı olması lazım. Bazı İsviçreliler veyahut da bazı insanlar evlenmeden beraber oturuyorlar, hayat sürdürüyorlar, çolukları çocukları oluyor. O zaman kanunlar İsviçre'de değişiyor. Şimdi tabii ki ben de merak ediyorum. Biraz evvel söylediğim gibi dünyanın artık neresinden beni seyrediyorsanız, mesela çok merak ediyorum Amerika'da nasıl, Avustralya'da nasıl, Japonya'da nasıl, Çin'de nasıl? Sizler de bana yorumlardan yazarsanız ben de çok memnun olurum. Şimdi arkadaşlar beğendiyseniz bu video, bu yayın, bu bilgi sizin işinize yarıyorsa bana bir like verin. Beni sempatik buluyorsanız da bir like verin. Yorum yazın. Tekrar söylüyorum, abone olmadıysanız da abone olursanız tabii ki ben de sevinirim, gurur duyarım. Siz de belki fark etmişsinizdir. Ailemiz günden güne hızlı bir şekilde büyüyor. Onun için yeni gelen abonelere de çok teşekkür ederim ve beni senelerden beri seyreden, bana destek olan arkadaşlarımıza, onlara da tabii ki canı gönülden teşekkür ederim. Tekrar hepinize hayırlı günler olsun, hayırlı cumalar olsun. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.